Konumuz Dirty Talking. Ne demek Dirty Talking? Kelimeleri seksi kullanma sanatı. Aslında İngilizceden biz bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde kirli konuşma manasına geliyor. Seksi konuşma, müstehcen konuşma da diyebiliriz. Konuşması aslında çok da kolay bir konu değil. Ve Dirty Talking'in azı etkisiz kalır, çoğu zarar. Bunu yapabilmek bir tür sanat, doğrusunu yapabilmek, bulabilmek de aslında yapabilene bravo diyeceğimiz bir sanat. Şimdi bunu kişiler, kadınlar ya da erkekler deneyip yapamadığı zaman sonunda böyle konu çok farklı yerlere gidebilir, amacından sapabilir. Onun için de bilmek lazım, anlamak lazım, ne olduğunu öğrenmek lazım. Bugün size bu konuyu anlatacağım. Beni daha önce dinlediyseniz muhtemelen ne demek istediğimi de anladınız. Bunu bildiğiniz zaman, bunu öğrendiğiniz zaman cinsel hayatınıza gerçekten ciddi bir fark gelecek. Kendinizi rahat bırakın bir kere. Ama akışta da böyle her istediğimi söyleyebilirim, seksi ve müstehcen konuşabilirim manasında da gelmesin bu söylediklerim. Bu konuşma tarzının bir takım ipuçları var. Dikkat edilmesi gereken bazı noktaları var. Bugün bu videomda size onların şifrelerini anlatacağım. Peki nedir bunlar? Gelin Dirty Talking hakkında konuşalım. Nedir? Anlayalım tam olarak. Nasıl yapılır? Yakından bakalım, inceleyelim, hayatımıza adapte edelim. Kısaca bahsediyorum şimdi. Şimdi şöyle bir açalım. Dirty Talking, kirli konuşma. Şu demek tam olarak: açık saçık konuşmak, seksi konuşmak, kirli konuşmak, müstehcen konuşmak ve bu cinsel yaşamı iyileştirmenin de en kolay, en pratik ama ve lakin belki de en hafife aldığımız yollarından birisi. Bunu kullanmak lazım, aktif olarak kullanmak lazım. Dolayısıyla kadın ya da erkek bu çekindiği bu konu üzerine konuşmadığında, başvurmadığında, işte bu hafif ama basit, pratik yolu yapmadığında cinselliklerinde belki de böyle ufak o nüans, tatlılıkları kaçırmış olabiliyorlar. Oysa ki cinsel mutluluk için Dirty Talking büyük bir öneme sahip. Nedeni ne? Dirty ya da müstehcen konuşmak en önemli cinsel organı. Yani o iki kulağımızın arasındaki beyni, en önemli cinsel organımız beynimizi uyarıyor. O anda doğru kelimeleri bulmak gerekiyor, uygun cümleleri kullanmak gerekiyor ve uygun ses tonuyla da konuşmak gerekiyor. Peki bunu herkesin yapabilmesi mümkün mü? Pek de kolay değil. Dediğim gibi bu bir sanat. Bu konuda işte seks konusunda, cinsellik konusunda, aşk konusunda çok böyle deneyimli, tecrübeli insanlar bile bu konuda bazı engellere, bazı kısıtlamalara, bazı sıkıntılara takılabiliyorlar. Biz onun için bunu böyle konuşurken, dikkat ederken böyle akışta değil de bazı ipuçlarıyla ilerlememiz gerekiyor. Kirli konuşma diye çevirilse de bu tam olarak karşılığı böyle kirli konuşmak değil, seksi konuşmak, davetkar konuşmak, müstehcene yakın bir tarzda etkileyici bir ses tonuyla konuşmak ve o sırada partnerin uyarılmasını sağlamak ve bunu karşılıklı yaptığınız zaman da cinsel hazzı arttıran bir eylem. Kelimeleri ve sesleri kullandığınız bir sanat, bir cinsel pratik olarak bakabiliriz. Biz ülke olarak, toplum olarak, hatta bunu dünyaya da entegre edebiliriz. Dünya geneli de böyle. Zevki sessizce deneyimlemeyi, yaşamayı öğrendik. Seks sırasında gürültü yapmadığımız, hatta olabildiğince sessiz, olabildiğince hızlı yaptığımız, gizlice mastürbasyon yaptığımız bir kültürden ve geçmişten geliyoruz. Bunu yetişkinlik hayatımızda da ister istemez cinsel yaşantıda bunu tekrar sürdürüyoruz. Bu da cinsellik anlamında pek çok sıkıntıya da davet çıkartıyor. Biz kendimizi insan olarak önce kendimizi tanıdığımızda, bedenimizi tanıdığımızda, hoşlandığımız, hoşlanmadığımız şeyleri bildiğimizde, bu noktaları keşfettiğimizde hem bunu kendimize bilip hem de partnerimize açtığımızda gerçekten hissederek cinsel birliktelik yaşanacak ve bunu da yüksek sesle
birbirimize ifade ettiğimizde ama bunu yapamıyoruz çünkü böyle bir kültürden geldik. Dirty talking becerisini geliştirebilmemiz için de önce bunun bir sesi yükseltmek gerekiyor. Sesleri açmak gerekiyor. Gizlice, sessizce mastürbasyon, gizlice, sessizce seks değil. Bu beceriyi geliştirebilmemiz için önce sesi açmamız gerekiyor. Bunu geliştirmek o zaman pek de kolay değil. Bizim gibi kültürlerde kolay değil. İstemek gerekiyor bir kere. Gerçekten bunu yapmaya, işte niyet ettim dirty talking yapmaya demek gerekiyor. Emek lazım, çaba lazım. Şimdi ipuçlarına geçelim. Bunu yaptığınızda seks yaşantınız o monotonluktan çıkacak. Renklendirme konusunda da gerçekten size katkısı olacak. İyi bir yöntem olduğunu altını çizerek söylüyorum. Siz de cinsel yaşantınızı hareketlendirmek için dirty talking becerinizi geliştirin. Geliştirmek istiyorsanız da faydalanmak için neler yapabilirsiniz? İlk olarak bir şeyi böyle pekiştirmek için, başlamak için genellikle hani dirty talking'in dışında başka becerilerimiz için de ne yaparız? Kendi başımıza bir pratik yaparız değil mi? Hani bir kitap okuruz, onu üzerinden geçiririz, zihnimizi tekrar bir tekrarlarız, ayna karşısında bir konuşma öncesi konuşuruz filan gibi. Bunu da ilk başta tek başınıza pratik yaparak başlayacaksınız. Çünkü bu ilki partnerle cinsel ilişki sırasında yapmak, yani ilk kez ilişki sırasında dirty talking'e başlamak, seksi konuşmak, erotik konuşmak hani bazen ürkütücü ve çekingen davranabildiğimiz bir konu olabiliyor. Nasıl yapabilirsin? Yatakta yatın, gözlerinizi kapatın. Ondan sonra sesler çıkarmayı deneyin. Bir takım kelimeleri yüksek sesle söylemeyi deneyin. Aynanın karşısına geçin, ayna karşısında konuşun. İşte bu noktada o ilk çekingenliği atmak konusunda bu bir beceri kazandıracak, size yardımcı olacaktır. Kendi başınıza pratik yaptıktan sonra bunu ikinci aşamada partnerinizle iletişim aşamasına getirin. Öncelikli olarak açık iletişim içinde, ilişkilerde ve her alanda olduğu gibi cinsellik konusunda da çok önemli. Bu yüzden kendinizi daha rahat hissetmek için partnerinizle öncesinde açık iletişimle konuşmayı deneyin. Partneriniz de hani böyle dirty talking konusunda hevesliyse, istekliyse, hatta bunu yapıyorsa, bundan da keyif alıyorsa, sizden de bunu bekliyorsa aslında işiniz çok daha kolay, yapmanız da çok daha kolay. İkinize iyi gelecek bu konuşma sonrasında dirty talking'e hemen başlayabiliyorsunuz. Birbirinize karşılıklı ilham verip bir şekilde motive olabiliyorsunuz. Birinci beceri için ne dedik? Tek başınıza pratik yapın. İkincisi, partnerinizle bunu konuşun, yapmak istediğinizi söyleyin. Hani bunu anlatın, onun bu konudaki beklentisini dinleyin. Üçüncüsü de sesler çıkararak ilerleyin. Bunu cinsel ilişki sırasında eğer kelime söylemek size zor geliyorsa, cümle kurmak konusunda henüz böyle çekingen davranıyorsanız, utanç içindeyseniz, aklınıza gelmiyorsa, henüz kendinizi rahat hissetmiyorsanız o zaman o cinsel ilişki sırasında yüksek sesli sesler çıkarabilirsiniz. İşte bu şekilde de yine dirty talking pratiğinizi geliştirme şansınız var. Partneriniz bu noktada sizin seslerinize eşlik edebilir ya da etmeyebilir. Tamamen içinizden geldiği gibi hissettiklerinizi cinsel ilişki sırasında sesinizle dışarıya vurabilirsiniz. Bu daha böyle derinden gelen sesler şeklinde olmalı. Ya da ses çıkartamadın, ne yapabilirsin? Nefes alışverişinle daha yoğun derin nefesler alarak onu boşaltabilirsin. Ya da iç çekmeleri şeklinde de dirty talking'e bir şekilde başlayıp o duygularınızı aktarabilirsiniz. Ses de çıkartamadın, nefesle yaptın, nefes yaptın. Bir sonraki sevişmede bu sese döner. Ardından o sesler tek kelimelik konuşmalara döner. Bir sonraki pratiğinizde o tek kelimelik konuşmalar. Yani dirty talking'e yeni başladıysanız zaten uzun uzun cümleler çok da beklemiyoruz, kuramayacaksınız. Tek kelimelik uyarıcıları da partnerinizi uyaracak kelimeleri de bu noktada deneyebilirsiniz. Bazı kişiler, kadın ya da erkek, o ilişki sırasında kendi isimlerinin yüksek sesle duyulmasından ya da işte söylenmesinden hoşlanabilirler. Partnerinizin ismini bu noktada yüksek sesle söyleyebilirsin ya da işte evet, daha fazla, daha hızlı, gibi kelimeler, sesler söyleyerek de dirty talking pratiğinizi yapabilir ve bu pratiği geliştirebilirsiniz. Bu kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. İlk olarak isim söylemekle başlayabilirsiniz. Bir
sonraki ipucumuz ne? Anlık hissettiklerinizi dile getirin. Aslında dirty talking yapmanın en kolay ve pratik yollarından biri bu olduğunu söyleyebilirim. O anda ilişki sırasında ne hissettiğinizi dile getirin. Eğer o söyleyeceğiniz şeyden çok da emin olamıyorsanız o ilişki sırasında yaşadıklarınızı, hissettiklerinizi ilişki sonrası partnerinize söyleyebilirsiniz. Bu noktada problem yoksa cinsel ilişki sırasında hissettiklerinizi yüksek sesle partnerinize aktarabilirsiniz. Misal, boynumu öpmenden çok hoşlanıyorum. Bunu çok seviyorum. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Ya da beni çok heyecanlandırıyorsun. Ya da şu anda tahrik oldum gibi cümleler karşılıklı birbirinize kullanabilirsiniz. Bu tür söylemler o ana odaklanmanızı, mindfulness yapmanızı sağlar. Daha fazla zevk almanızı sağlar. Hem de kendinizi bir havaya sokarsınız. Ayrıca partnerinizi de havaya sokarsınız. Yani ortamdan uzaklaşmaz, anda kalır, hazzı hisseder ve yoğun hisseder. Bu noktada birazcık böyle emek harcamanız lazım. O içinizdeki utancı ve çekingenliği kesinlikle atmanız lazım. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Bu gerçekten çaba gerektiriyor. Bir sonraki ipucumuz ne? İltifat etmek. Partnerinize iltifat etmekten bahsediyorum. Şimdi müstehcen konuşmakta zorluk çekiyorsun ya da söyleyecek kelime bulamıyorsun, seksi şey aklına gelmiyor. İltifat ederek de dirty talking yapabilirsin. İşte partnerinize bir şey yapma şeklini sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Ya da işte bu şekilde öpmen çok hoşuma gidiyor ya da işte dudaklarının sıcaklığı çok güzel gibi. Ya da şöyle yapabilirsiniz, vücudunun belli bir kısmına iltifat edebilirsiniz. İşte bacakların, bileklerin, boynun gibi. Bu kendisini daha iyi hissetmesini sağlamanın harika bir yolu. Sizin için de çok iyi gelecek. İlişkinizi alevlendirmenin de gerçekten en güzel yollarından biri belki de bu iltifat etme noktası diyebilirim. Ve son olarak erotika dediğimiz kitaplardan ilham alabilirsiniz. Erotika seksi öyküler, okuyan kişiyi tahrik etmek için seks hakkında yazılan hikayeler. Aslında her yatak odasında da bulunması gereken bence içerikler. Seks hakkında konuşmak için, zengin fikirler edinmek için size dirty talking noktasında erotikalar yardımcı olacaktır. Erotik kitaplardan bu şekilde faydalanabilirsiniz. Farklı söylemler kopya çekebilirsiniz. Kendinizi dirty talking pratiği geliştirme noktasında gerçekten bu kitaplar daha zengin bir ufuk sağlayacak size. Ve bunu partneriniz de okuyabilir. O da size bu noktada dirty talking yapabilecek. Son olarak fantazilerinizi konuşun diyorum. En gelişmiş dirty talking'ler fantaziler içerir. Partnerinize fantazileriniz hakkında konuşarak o ortamın alevini artırabilirsiniz ve fantazileriniz üzerine de sorular sorarak bunu daha da böyle geliştirmeniz mümkün. Cinsel enerjiyi, cinsel uyarılmayı, cinsel hazzı ve yoğunluğu yaşama noktasında fantaziler bir kilitse, bir anahtarsa bu anahtarın kilidi fantaziler diyebilirim. Deneyimden keyif aldığını da yalnız fantazileri konuşurken ya da uygularken partnerinizin bu deneyimden hoşlanıp hoşlanmadığından da emin olmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Sonuç olarak tüm bu ipuçlarını not alın. Cinsel hayatınızı renklendirmek için faydalanın, kullanın. Dirty Talking içinde şöyle söylenir ki, Dirty Talking'de kalp kırılmaz. Ancak ne var ki sınırları ve saygıyı korumak önemli. Bunu da unutmayın diyerek videonun sonuna geldim ve sevgili izleyicilerim, sevgili takipçilerim size bu görünen pembe kitabı göstermek istiyorum. Bu kitap yaklaşık bir hafta 10 gün önce tüm kitap marketlerinde satışa girdi. Bütün kitap marketlerinden ulaşabilirsiniz. Bu benim ilk kitabım ve cinsellik hakkında burada anlattıklarımdan çok daha fazlasını yazdığım bir kitap. Başucu kitabı olmaya aday. Konuşamadığınız, merak ettiğiniz, bilmediğiniz şeylerle yüzleştiğiniz bir kitap olacak ve size çok katkısı olacağını söyleyebilirim. Satın almak için arkadaşlarım farklı linkleri, farklı marketing linklerini size paylaşacaktır. Bu konuda da sizinle bu mutluluğumu ve gururumu paylaşmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam dilerim. Hoşça kalın.